Merhaba tarih meraklıları. Karşınızda 1000 yıl boyunca dünyaya hükmetmiş, görkemiyle göz kamaştırmış bir imparatorluk var. Roma surlar, lejyonlar, yasalar ve muhteşem bir mühendislik. Ama ya size bu devasa gücü yıkan düşmanın, ne Cermen kabileleri ne de ekonomik çöküş olduğunu söyleseydim? Ya imparatorluğun kalbine sızan, akıl sağlığını kemiren, nesilleri kısırlaştıran ve sonunda onu içeriden çökerten sinsi, görünmez bir zehrin hikayesini anlatsaydım? Bugün tarihin en çarpıcı, en tartışmalı ve belki de en büyük kitlesel zehirlenme vakasını konuşacağız. Roma İmparatorluğu'nun su borularındaki kurşun zehirlenmesi teorisi. Hazırsanız, bu metalik katilin izini sürmek için zamanın dehlizlerine dalıyoruz. Roma'nın gizli zehiri, Plambum'un laneti. Roma, mühendisliğin zirvesiydi. Onları eşsiz kılan eserlerinin başında, dağları delerek, vadileri köprülerle aşarak şehre hayat veren su kemerleri, yani akvaeduklar geliyordu. Milyonlarca litre temiz dağ suyu, o devasa termal hamamlara, çeşmelere ve evlere ulaşıyordu. Ancak bu suyun son kilometrelerindeki yolculuğu, imparatorluğun kaderini değiştiren bir tercih nedeniyle zehirli bir yola dönüşmüştü. Romalılar, bu suyun dağıtımında, işlenmesi kolay, esnek ve ucuz bir metal olan kurşunu kullanıyorlardı. Kurşun, Romalılar için plambum olarak biliniyordu. Zaten modern dilde tesisatçı anlamına gelen plamber kelimesi de buradan türemiştir. Kurşun, sadece su borularında, fistulae değil, aynı zamanda depolama tanklarında, hamam kazanlarında, hatta suyu soğuk tutmak için kullanılan kaplarda da yaygın olarak bulunuyordu. Borular, genellikle 3 metre uzunluğunda plakaların rulo haline getirilip lehimlenmesiyle yapılırdı ve bu lehimleme işlemi de yüksek oranda kurşun içeriyordu. Teorinin ana argümanı, özellikle şehir merkezlerinde ve zengin konutlarda yaşayan, dolayısıyla kurşun boru hattına doğrudan bağlı olan elit ve yönetici sınıfların, bu yolla kronik kurşun zehirlenmesine, plambizm, maruz kalmasıdır. Kurşun zehirlenmesi ve Roma elitleri. Kurşun zehirlenmesi yavaş ilerleyen, sinsi bir süreçtir. Vücutta biriken kurşun, en çok sinir sistemi, böbrekler ve üreme organları üzerinde yıkıcı etkilere sahiptir. Romalı elitler üzerindeki olası etkiler, teorinin savunucuları tarafından imparatorluğun düşüş nedenleri arasına eklenmiştir. Nörolojik bozukluklar ve delilik, kurşun, beyin bariyerini aşarak kalıcı hasara neden olur. Bu durum, mantık yürütme yeteneğinde azalma, bilişsel gerileme, şiddetli ruh hali değişimleri ve hatta psikotik davranışlara yol açar. Tarihçilerin kaydettiği, Caligula ve Nero gibi imparatorların akıl almaz, zalim ve dengesiz davranışları, bazı araştırmacılar tarafından bu kronik zehirlenmenin bir sonucu olarak yorumlanmıştır. Kurşunun bu yıkıcı etkisi, yönetici sınıfın karar alma mekanizmasını bozmuş, imparatorluk yönetimini kaosa sürüklemiş olabilir. Kısırlık ve düşük nüfus oranı, kurşun, üreme sağlığı için son derece zehirlidir. Erkeklerde sperm üretimini azaltır ve kalitesini bozar, kadınlarda ise düşük, ölü doğum ve kısırlık riskini ciddi oranda artırır. Roma'nın yönetici ailelerinde gözlemlenen doğum oranlarındaki düşüş, varis bulma zorluğu ve soylu ailelerin zamanla tükenmesi, bu durumla ilişkilendirilmiştir. Eğer soylu ve eğitimli sınıf, kurşun borulara daha çok maruz kalıyorsa ve buna ek olarak diğer kurşun kaynaklarını da kullanıyorsa, bu durum onların nesillerini yavaşça sona erdiren bir kısır döngü yaratmış olabilir. Satürn'in gut, kurşun gatutu kronik kurşun zehirlenmesinin bilinen bir yan etkisi olan gut hastalığı, Romalı zenginler arasında yaygın bir hastalıktı. Eklemlerde, özellikle ayak başparmağında şiddetli ağrı ve şişliğe neden olan bu hastalık, kurşunun böbreklerin ürik asidi atma yeteneğini bozmasıyla ortaya çıkar. Dönemin tıp metinlerinde ve edebi eserlerinde gut hastalığından sıkça bahsedilmesi, kurşun teorisini destekleyen önemli bir dolaylı kanıt olarak öne sürülür. Zehrin diğer kaynakları, sapa ve kurşunlu mutfaklar.
Kurşun borular sadece bir parçaydı. Romalıların yaşam tarzında, kurşuna maruz kalmayı kat kat artıran başka kritik noktalar da vardı. Sapa ve defrutum, kurşunlu şarap şurupları bu, teorinin en güçlü kanıtlarından biridir. Romalılar, şaraplarını tatlandırmak, korumak ve özellikle düşük kaliteli şarapların ekşiliğini gidermek için üzüm şırasını kurşun kaplarda kaynatarak şurup haline getirirlerdi. Bu şurubun adı, sapa veya daha yoğun olanı defrutum idi. Kaynatma sırasında üzüm asitleri, özellikle asetik asit, kurşunla reaksiyona girerek tatlı bir bileşik olan kurşun asetatı, PbCeO oluşturur. Kurşun asetat, yani Satürn şekeri, son derece zehirli olmasına rağmen tatlı olduğu için Romalılar arasında yaygın olarak kullanılıyordu. Bu, özellikle şarap kültürünün yaygın olduğu yönetici sınıfın, yüksek dozda zehri düzenli olarak tükettiği anlamına geliyordu. Mutfak eşyaları, kurşun, mutfak kaplarında, özellikle de tencerelerin iç yüzeyini kaplamakta kullanılıyordu. Asidik yiyeceklerin bu kaplarda pişirilmesi veya saklanması, kurşunun yiyeceklere geçişini artırıyordu. Kozmetik ve boyalar, Romalı kadınlar, ciltlerini beyazlaştırmak için kurşun içeren kozmetik ürünler kullanıyorlardı. Para ve lehim, kurşun, su tanklarının lehimlenmesinde ve sahte para basımında da kullanılıyordu. Bu da temas ve havadan soluma yoluyla maruz kalmayı artırıyordu. Bu çoklu maruziyet yolları, kurşun boru teorisinin sadece bir tesisat sorunundan ibaret olmadığını, aynı zamanda kültürel ve gastronomik bir felaket olduğunu ortaya koymaktadır. Bilimsel kanıtlar ve tartışmalar. Kurşun teorisi, ilk olarak 19. yüzyılın ortalarında ortaya atılmış, ancak 20. yüzyılda bilimsel çalışmalarla ciddi bir tartışma konusu haline gelmiştir. Clay Patterson'ın buz çekirdekleri, kurşunun endüstriyel etkilerini araştıran biyokimyacı Claire Patterson, Grönland'daki buz tabakalarından alınan çekirdek örneklerinde, Roma dönemine ait katmanlarda kurşun seviyelerinde belirgin bir artış olduğunu gözlemledi. Bu artış, Roma'daki kurşun madenciliği ve eritme faaliyetlerinin yoğunluğunun küresel ölçekte bile iz bırakacak kadar büyük olduğunu gösterdi. Kurşun teorisyenleri, çevreci bilim insanı Jerome Niragu, 1983 yılında yayımlandığı bir çalışmasında, Roma nüfusunun ortalama kurşun maruziyetini detaylandırarak, yönetici sınıfların yüksek düzeyde zehirlendiğini ve bunun imparatorluğun düşüşüne katkıda bulunduğunu öne sürdü. C. Gilfillan gibi erken teorisyenler, soylu ailelerdeki düşük doğum oranlarının sadece kurşun zehirlenmesiyle açıklanabileceğini savunmuşlardır. İskelet analizleri, yapılan kazılarda Roma dönemine ait iskelet ve kemik kalıntılarında yapılan kurşun izotop analizleri, Romalıların modern öncesi toplumlara göre belirgin şekilde daha yüksek kurşun seviyelerine sahip olduğunu kanıtlamıştır. Ancak bu seviyeler, genellikle ağır zehirlenme sonucu ölüme yol aç. Akut seviyelerin altında kalmaktadır. Karşı argümanlar ve teorinin çürüten yanları. Teori ne kadar çarpıcı ve ilgi çekici olsa da, tarihçi ve bilim insanlarının büyük bir çoğunluğu, kurşun zehirlenmesinin Roma'nın düşüşünün tek veya birincil nedeni olduğu fikrine şüpheyle yaklaşmaktadır. Karşı argümanlar, teorinin zayıf noktalarını işaret eder. Sudaki kalsiyum karbonat, sinter, koruyucu tabakası. Roma'ya gelen suyun çoğu, sert su idi ve yüksek oranda kalsiyum karbonat içeriyordu. Bu su kurşun borulardan akarken, boruların iç yüzeyinde zamanla sert bir kireç tabakası, sinter oluşturuyordu. Bu koruyucu tabaka, suyu kurşundan yalıtarak metalin suya geçişini büyük ölçüde engelliyordu. Arkeolojik olarak incelenen birçok Roma borusunda bu kalın sinter tabakası tespit edilmiştir. Bu, musluk suyunun zehirleme potansiyelini düşürmektedir. Yüksek akış hızı, Roma su sistemindeki su, sürekli ve hızlı akıyordu. Durgun su, kurşunu çok daha fazla çözerken, akış halindeki suyun kurşun alma süresi sınırlıydı.
Kurşun zehirlenmesi için asıl risk, durgun suyun biriktiği kurşun depolama tankları ve zenginlerin evlerindeki kısa, kişisel hatlarda ortaya çıkıyordu. Kapsam ve kapsayıcılık sorunu, kurşun borular, sadece büyük kentlerde ve daha varlıklı kesimde yaygındı. Roma İmparatorluğu'nun düşüşü ise, boru sistemine erişimi olmayan geniş kırsal ve taşra nüfuslarını da kapsayan, binlerce yıllık çok katmanlı bir süreçti. Köylüler ve yoksul halk, kurşun borulardan değil, kuyulardan veya yüzey sularından su içiyordu. Eğer düşüşün ana nedeni kurşun olsaydı, kırsal kesimin daha uzun süre ayakta kalması gerekirdi. Sapanın etkisi daha yüksek, modern araştırmacılar, asıl tehlikenin kurşun borulardan ziyade, kurşun asetat içeren tatlandırıcılar, sapa olduğunu kabul ederler. Ancak bu zehirleyici şurupların kullanımı da her zaman yaygın değildi ve teorisyenlerin iddia ettiği kadar herkesin düzenli olarak tükettiği bir gıda değildi. Yine de yüksek rütbeli zenginler için bu, zehirlenmenin bir numaralı kaynağıydı. Sonuç, bir imparatorluğun yıkımında metalik bir faktör. Roma İmparatorluğu'nun düşüşü, tek bir nedene indirilemeyecek kadar karmaşık bir olaydır. Kurşun zehirlenmesi teorisi çarpıcıdır ve şüphesiz Roma soylularının sağlık sorunlarına ve hatta bazı tuhaf yönetim kararlarına katkıda bulunmuştur. Bilimsel veriler, Romalıların modern öncesi insanlara göre kurşuna çok daha fazla maruz kaldığını açıkça göstermektedir. Ancak güncel tarihsel görüş, kurşun zehirlenmesini, imparatorluğun düşüşüne yol açan faktörler listesindeki diğer etkenlerden yalnızca biri olarak konumlandırır. Ekonomik çöküş, barbar istilaları, siyasi istikrarsızlık, aşırı büyüme, salgın hastalıklar ve Hristiyanlığın yükselişi gibi makro düzeydeki faktörler, imparatorluğun sonunu getiren karmaşık denklemin daha büyük parçalarını oluşturmaktadır. Kurşun Roma'nın mühendislik dehasının ironik bir yan ürünüdür. Onlara konfor ve zenginlik getiren metal, aynı zamanda en üst düzeyde yaşayan elit tabakayı yavaşça zehirleyerek, entelektüel ve genetik kapasitelerini yıpratmış olabilir. Belki de kurşun, imparatorluğun can çekişen kalbine saplanmış, yavaşça dönen metalik bir hançerdi, ancak son darbeyi vuran, daha büyük, çok yönlü kuvvetler oldu. Bugün bile eski bir kurşun boruya baktığımızda, sadece bir tesisat parçası görmüyoruz. 1000 yıllık bir uygarlığın çelişkilerini, mühendislik başarısı ile bilimsel cehaletin trajik kesişimini ve tarihin en büyük kitlesel zehirlenme teorilerinden birini görüyoruz. Sizce kurşun, Roma'nın düşüşünde ne kadar pay sahibiydi? Yorumlarda buluşalım.